Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Casper ana ağı üzerinde bir validatöre Casper coinlerinizi nasıl delege edeceğinizi göstereceğim. Öncelikle cspr.live adresine gireceğiz ve Casper ana ağında bize ait bir cüzdan oluşturacağız. Buradan Sign in menüsüne tıklayalım. Daha sonrasında Casper Signer'ı indir diyelim. Eklenti indikten sonra şuradaki eklenti işaretine tıklayıp bu eklentiyi sabit hale getirelim. Şimdi eklentimizi açalım. Bize şifre soruyor. Henüz bir şifre belirlemediğimiz için ayarları sıfırla butonuna basıyoruz. Şimdi yeni şifre oluşturmamızı istiyor. Buraya bu uygulamaya erişiminiz için kullanacağınız şifreyi belirleyin ve lütfen kenara not almayı unutmayın. Şifreyi belirledikten sonra karşımıza iki menü çıkıyor. Eğer daha önceden Casper Labs Signer uygulamasından cüzdan oluşturduysanız ve elinizde 3 tane dosyanız mevcutsa import seçeneğini seçin. Oradan size dosyanızı yüklemenizi isteyecek. Ben şu an sıfırdan kurulum gösterdiğim için Create Account diyorum. Burada cüzdan adınızı yazıyorsunuz. Algoritmayı ED25519 seçiyorsunuz. Sonra Create diyorsunuz. Gördüğünüz gibi keylerimi oluşturdu. Daha sonra uygulamanın sağ tarafındaki şu 3 çizgili butona basıyorum ve buradan aktif keylerimi indir diyorum. Oluşturmuş olduğum bu cüzdanın 3 tane dosyasını bilgisayarıma indiriyor. Lütfen bu dosyaları saklamayı unutmayın. Hatta gözünüz gibi bakın. Cüzdanımızı oluşturduktan sonra staking işlemi için ihtiyacımız olan kurumları yapmaya geçiyoruz. Öncelikle bu işlemi yapabilmek için bir Ubuntu işletim sistemine ihtiyacımız var. Ben Ubuntu işletim sistemine sahip bilgisayarı Google Cloud platform üzerinde açacağım. Google Cloud hesap açma konusunda sorun yaşarsanız Casper Türkiye kanalından bana ulaşabilirsiniz. Create Instance diyoruz. Burada makine tipini E2 standart 4 seçiyoruz. Boot disk menüsünden Change butonuna basıyoruz. İşletim sistemini Ubuntu seçiyoruz. Daha sonra versiyon kısmından Ubuntu 20.04 LTS'yi seçiyoruz. Boot disk tipini de SSD seçiyorum. Size'ını da 100 olarak belirtiyorum. Özellikleri belirttikten sonra Create butonuna basıyoruz ve bu özelliklerde bir bilgisayar oluşturuyor bize. Bilgisayarımız oluştuktan sonra şuradan sağa çekiyorum bunu. SSH butonuna basıyorsunuz. Burada bize bir siyah ekran açılıyor. Daha sonrasında videonun altında ekleyeceğim şu GitHub linkine tıklıyorsunuz. Burada adım adım yazacağımız bütün kodlar hazır bir şekilde duruyor. Şimdi öncelikle şuradan başlıyoruz. sudo add user staking. Bize şifre oluşturmamızı istiyor. Burada minimum 6 haneli bir şifre oluşturmanız gerekiyor. Şifre oluşturmaya başladığınızda klavyede bastığınız tuşlar ekranda gözükmeyecek. Bu tamamen güvenlik sebebiyle olan bir şey. Dolayısıyla lütfen gözükmüyor diye yazmıyor sanmayın. Ben kolay olması açısından 6 tane sıfır belirliyorum. Tekrar giriyorum 6 tane sıfırı. Buraları enter diyerek geçiyorum. Şu anda kullanıcımız oluştu. Şimdi sudo vizido kodunu çalıştırıyorum. Burada da başka bir trik.
Mouse'la tıkladığınızda herhangi bir yere gidemiyorsunuz. O yüzden burada klavyeniz yardımıyla, ok tuşlarıyla aşağıya doğru iniyorum. Burada root satırının hemen altına inip şu staking all kodunu alıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Bu yapıştırma işlemini gerçekleştirdikten sonra CTRL-O Enter CTRL-X yolunu izliyorum. Daha sonrasında sudo su eksi staking kodunu çalıştırıyorum. Sonra sudo eksi s. Burada benden az önce oluşturmuş olduğum şifre istiyor. 6 tane sıfır oluşturmuştuk. Evet. Şimdi bu koda geçiyorum. Sırayla devam ediyorum. Burada Casper projesini bütün kodlarını çektiği için burada biraz zaman alıyor. Evet, şu anda do you want to continue diye bir soru soruyor. Burada direkt Enter'a basalım arkadaşlar. Daha sonrasında bize bir soru daha soracak. Burada da Enter yapıyoruz arkadaşlar. Enter'a bastıktan sonra videoyu duraklattım arkadaşlar. Çünkü orada kurulum biraz uzun sürdüğü için gereksiz videonun uzun olmasını istemedim. Evet, kurulum tamamladıktan sonra şurada root'la başlayan satırı gördüğünüzde kurulumun başarıyla tamamlandığını anlayabilirsiniz. Şimdi devam ediyorum burada. Şimdi arkadaşlar burada bizim cüzdanımızın bize vermiş olduğu secret key içeriğini komple buraya alacağız. Onu da nasıl yapacağız? Burada secret key'e sağ tıklıyoruz. Birlikte açlıyoruz. Burada not defterini seçiyoruz. Bunu kopyalıyorum. Buraya yapıştırdıktan sonra CTRL-O Enter CTRL-X ile tekrar geriye dönüyorum. Şimdi tekrar kurulum dosyamıza geri dönüyorum. CTRL-O Enter CTRL-X yaptık. Şimdi şu kodla devam ediyorum. Evet arkadaşlar, sona doğru yaklaştık. Bunu çalıştırdıktan sonra bizden your public key diye bizim cüzdan adresimizi istiyor. Cüzdan adresimize de nasıl ulaşabiliriz? Şunu büyüteyim. Burada connect diyorsunuz arkadaşlar. Connect diyoruz. Evet, gördüğünüz gibi burada oluşturduğum Casper Signer ile oluşturduğum cüzdana artık erişimim var. Bunu buradan kopyalıyorum arkadaşlar. Buraya yapıştırıyorum. Şimdi bizden coinlerimizi delege edeceğimiz validatör adresini istiyor. Dilerseniz
buradaki validatörler ekranından istediğiniz validatörün adresini seçip yazabilirsiniz. Burada örnek olarak yazan validatör adresi bana ait arkadaşlar. Bu adresi %1 komisyon oranıyla tamamen sizler için oluşturduk. Bunu kopyalıyorum. Buraya yapıştır diyorum. Şimdi benden ne kadar Casper yatıracağımı soruyor. Şimdi burada arkadaşlar önemli bir nokta var. Şu anda ben bu cüzdana bir Casper göndermedim. Şu public key ile mevcut Casper'larınızın bulunduğu borsadan withdraw yaparak bu public key'e Casper'larınızı aktarabilirsiniz. Buraya Casper'larınız geldikten sonra örnek veriyorum 100 tane Casper'ınız delege edeceksiniz diyelim. 100 tane Casper'ınızı delege ederken bu alana 100 taneyi yazmıyorsunuz. 97 adet yazıyorsunuz. Çünkü Casper delegasyon işlemleriyle ilgili maksimum 3 Casper kesebileceğini söylüyor. Dolayısıyla o 3 Casper'ı buffer olarak bırakıyoruz. Daha sonrasında buradan amount'ı enter dedikten sonra burada bize girmiş olduğumuz bilgileri gösteriyor. Diyor ki public key'iniz bu. Delege edeceğiniz validatör adresiniz şu ve toplam yatıracağınız Casper coin miktarı da budur diyor. Hepsini onaylıyorsanız yes diyorsunuz ve enter diyorsunuz. Enter dedikten sonra şu şekilde bir çıktı alacaksınız arkadaşlar. Bu çıktıyı bir not defteri açıp lütfen bir kenarıya kaydetmeyi unutmayın. Staking işlemi teknik olarak şu anda sadece bu yoldan yapılıyor arkadaşlar. Bu konuda Casper ekibi çalışmalarına devam ediyor. Yakın zamanda bir uygulama üzerinden kolayca staking yapma işlemini sağlayacağız. Staking işlemini yaparken takıldığınız bir yer olursa veya staking ile alakalı herhangi bir sorunuz olursa Casper Türkiye kanalında bana her zaman ulaşabilirsiniz arkadaşlar.